Sultan Alparslan, kendi kuvvetlerinin 3 katı büyüklüğündeki bir ordunun karşısına geçtiğinde acaba ne düşünüyordu? Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Türk tehdidini ortadan kaldırabilecek miydi? Bizans ordusundaki başarılı geçmişinden sonra imparatorluğa kadar yükselen Roman Diyojen ve fetihlerin babası olarak anılan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan. Bakalım bu iki efsane komutandan hangisi imparatorluğuna şanlı bir zafer hediye edecek? Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken, araştırmacı Mecit Güven, orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren Anadolu'nun talibi hiçbir zaman eksik olmuyordu. Ve bu bereketli topraklarda asla iki hükümdar barınamazdı. Bu yüzyıllardır böyleydi ve böyle de devam edecekti. 1037'de kurulan Büyük Selçuklu İmparatorluğu sadece 18 yılda Bizans İmparatorluğu sınırlarına kadar ulaştığında yaklaşan şeyin ne olduğunu herkes çok iyi biliyordu. Kartalların Savaşı. Bu savaşı büyük bir ünvan maçı gibi düşünebilirsiniz. Kazanan Alparslan olursa altın kemer el değiştirecek. Tabii Bizans kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Büyük Roma İmparatorluğu, yani tarihin belki de gelmiş geçmiş en büyük medeniyetinin doğu kanadından bahsediyoruz. Onlar kaybetmeye alışkın olmayan bir neslin torunları olarak Türkleri yenmek zorundaydılar. Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu'nun arası oldukça gergindi. Aralarında irili ufaklı birçok çarpışma yaşanıyor ve artık Bizans büyük bir tehdidin yaklaştığını görebiliyordu. Ancak imparatorluk eski gücünde değildi. Bu durum İmparatoriçe Judica'yı fazlasıyla endişelendiriyordu.
Son dönemde imparatorluğun vatandaşlardan oluşan askeri yapısı değişmiş ve paralı askerlere dayalı bir sisteme dönüşmüştü. Bu yüzden yüzyıllar boyunca büyük savaşlar kazandıran askeri gelenek, paralı yabancı askerlerin elinde kaybolup gitmeye yüz tutmuştu. O dönem Anadolu'da dağınık bir halde bulunan Bizans ordusu, bırakın topraklarını korumayı, ihtiyaçlarını karşılamak için çoğu zaman kendi güvencesindeki kasabaları yağmalıyordu. Savaş, hatta barış döneminde en az güveneceğiniz şey böyle bir ordu olurdu herhalde. Kaos dönemlerinde imparatorlukların en korunmasız noktaları merkezden uzakta bulunan toprakları olurdu. Ve Bizans İmparatorluğu'nun bu zayıf döneminde doğu sınırında hiç de istemeyeceği türden yeni bir düşmanı vardı. Sultan Alparslan. Alparslan, ilk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in vefatından sonra rakiplerini bertaraf ederek 1064 yılında tahta geçmeyi başardı. O, Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminde çok zor şartlarda yetişmişti. Bu durum onu korkusuz bir savaşçı ve iyi bir komutana dönüştürmüştü. Selçuklularda devlete her zaman askeri kast hakimdi. Eğer liderlik özelliklerin ve askeri yeteneklerin yoksa, hanedan üyesi olmak bu sisteme girmen için tek başına yeterli bir sebep değildi. Yani Sultan Alparslan bu makamı sonuna kadar hak etmişti. Alparslan tahta geçtikten sonra hem Büyük Selçuklu İmparatorluğu hem de Bizans İmparatorluğu için artık yepyeni bir dönem başlıyordu. Sultan idari işleri yoluna koyduktan sonra ilk iş olarak sefer hazırlıklarını başlattı. Kuvvetlerinin bir kısmını Bizans topraklarına gönderirken, kendi bizzat kumanda ettiği ordusuyla Gürcistan'a doğru sefere çıktı. Alparslan'ın niyeti oldukça açıktı. Gürcistan'ı fethederek Anadolu topraklarını tamamen kuşatacak, diğer yandan da Akıncıların düzenlediği saldırılarla Bizans İmparatorluğunu yıpratıp yutulmaya hazır, direnç gösteremeyen bir av haline getirecekti. Akıncıların büyük bir kısmı süvarilerden oluşuyordu. Her Türk askeri kendi atını savaşa hazır hale getirecek şekilde yetiştiriyordu ve aslında başarılarının da en büyük sırrı buydu. Bir diğer özellikleri de ok atmadaki üstün yetenekleriydi. Onlar usta binicilerdi ve at üzerinde neredeyse yerdeki gibi atışlar yapabiliyorlardı. Alparslan'ın cesur akıncıları Bizans'ın doğu sınırında fırtına gibi esiyordu. Kötü gidişata dur demek isteyen İmparatoriçe Yudica cüretkar bir karar aldı. İşler artık tek başına altından kalkamayacağı bir hale gelmişti. Bu yüzden yetenekli ve askerlik tecrübesi olan biriyle evlenmeye karar verdi. Bu gerçekten riskli bir hamleydi. Çünkü Yudica, 1067'de vefat eden eşi İmparator Dukas'ın vasiyeti üzerine bir daha evlenmeyeceğine dair yazılı bir yemin vermişti. Eğer Yudica bu sözünden dönerse çok büyük baskılarla karşılaşabilir, hatta tacını bile kaybedebilirdi. Ancak İmparatoriçe tahtı kaybetmeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Bu yüzden eşine bağlılık belgesini yok etti. Artık evlenmesi için önünde hiçbir engel kalmamıştı. Yudica'nın büyük riskler alarak evlenmeyi düşündüğü kişi ise Roman Diyojen'den başkası değildi. Kapadokyalı asil bir aileye mensup olan Diyojen, Bizans ordusundaki başarılarıyla dikkat çeken
oldukça tecrübeli bir komutandı. Fakat birkaç ay içinde meydana gelen bu gelişmeler yeni imparator açısından bir hayli ilginçti. Çünkü Roman Diyojen, İmparator Duka öldüğünde tahtı ele geçirme teşebbüsünde bulunmuş ancak bu teşebbüsü engellenip tutuklanmıştı. Bizans'ın önde gelen aileleri ve üst düzey komutanları bu evliliğe de Roman Diyojen'in imparator olmasına da karşıydı. Buna rağmen Yudica herkesi karşısına alarak bu evliliği gerçekleştirdi. Hain olarak girdiği zindandan canlı çıkabileceğini bile düşünmeyen Diyojen, hayallerini kurduğu ve çok istediği o taca 1068 yılında kavuştu. Hem de Bizans'ın umutlarını taşıyan imparator olarak. Sultan Alparslan, devletin sınırlarının batıya doğru genişlemesi gerektiğini düşünüyordu. Anadolu toprakları verimliydi ve bu sayede Türkler kendilerine daha uygun yerleşim alanları bulabilirdi. Bu yüzden Sultan, Bizans sınırları içindeki Doğu Anadolu'ya gözünü dikmişti. Diyojen, Alparslan'ın büyük bir meydan okumasıyla karşı karşıyaydı ve bulacağı çözüm hemen hayata geçirilmeliydi. Yoksa Bizans'ın en önemli parçası olan Anadolu'yu direnç bile gösteremeden kaybeden imparator olarak tarihe geçecekti. Anadolu, İstanbul'un yiyecek ihtiyacını karşılayan bir tahıl ambarıydı. Toplanan vergiler ise gözden çıkarılamayacak kadar önemliydi. Anadolu toprakları Bizans ordusunun en yetenekli askerlerini yetiştiren eğitim sahasıydı. Anlayacağınız imparatorluğun burayı kaybetme lüksü yoktu. Diyojen ilk iş olarak orduya çekidüzen verecekti. Bu yüzden büyük bir kısmı kendi yöresi Kayseri'den olmak üzere Anadolu'dan çok sayıda asker topladı. Ancak ulaştığı sayıdan tatmin olmamıştı. Diyojen bir karar vermeliydi. Ya elindeki güvenilir askerlerle yoluna devam edecekti ya da paralı askerlerle ordusunun sayısını artıracaktı. Paralı askerlerin en büyük sermayeleri hayatlarıydı. Ama eğer zorda kalırlarsa bu sermayeyi harcamaktan kaçınabilirlerdi. Ya da daha iyi bir teklif aldıklarında sizi yarı yolda bırakabilirlerdi. Yani savaşın ortasında hücum emri verdiğinizde hiç istemediğiniz bir manzarayla karşılaşabilirdiniz. Roman Diyojen kararını vermişti. Risk alacaktı. Sonunda beklentilerin üzerinde bir ordu hazırlayarak çabasının karşılığını fazlasıyla aldı. O yüzlerce yıldır elinde tuttuğu Anadolu topraklarını Alparslan'ın akıncılarına bırakmayacaktı. Roman Diyojen hiç vakit kaybetmeden 1068 yılında sefere çıkmaya karar verdi. Bu çok akıllıca bir hamleydi. Çünkü Diyojen sarayda hala onu istemeyen güçlü bir lobiyle uğraşıyordu ve savaşın bütün dikkatleri dağıtma gibi bir özelliği vardı. Bu savaştan bir de zaferle dönebilirse yerini iyice sağlamlaştırabilirdi. Alparslan, Diyojen'in attığı bu adımdan habersizdi ve Gürcistan seferini başarıyla tamamlamıştı. Selçuklular geniş coğrafyaya yayılmanın dezavantajıyla birçok cephede aynı anda savaşmak zorundaydı. Türkmen beyleri de Alparslan'ın emriyle Bizans'a yönelik akınlarına devam ediyorlardı. Ta ki Diyojen görkemli ordusuyla karşılarına çıkana kadar.
Bizans askerleri son derece donanımlılardı. Giydikleri kat kat zırhlar onların oldukça ürkütücü görünmelerini sağlıyordu. Üzerlerinde müthiş bir işçilik eseri olan lorikyon. Ayrıca yüzlerini örten tofyon ve miğferleri kasidyon. Onlar Roma geleneğinden geldikleri için kusursuz bir formda savaşa girerlerdi. Yani karşılarına hazırlıksız çıkarsanız sizi ezip geçerlerdi. Nitekim az sayıda olan Türk birlikleri çok fazla direnemediler. Bizans ordusu kısa zamanda Kuzey Suriye'ye girerek Menbiç'i ele geçirdi ve civardaki kaleleri zapt etti. Diyojen, düzenlediği seferler sonucunda Selçukluları Fırat Nehri'nin doğusuna atmayı başardı. Aslında Diyojen tam olarak istediğini alamamıştı. Çünkü Bizans'ın fethettiği yerleri Türkler geri gelip tekrar zapt ediyordu. Yine de bu tür toplama orduları bir arada tutacak en önemli bağ kazanılan birkaç zafer sayesinde kurulabilmişti. Onlar artık bir bütündü. Diyojen büyük bir iş başarmıştı. Diyojen büyük bir komutandı ve Alparslan eğer başarı elde etmek istiyorsa onunla bizzat ilgilenmesi gerektiğini artık çok daha iyi biliyordu. Roman Diyojen de her şeyi sonlandıracak büyük savaşa hazırlanmak için İstanbul'a dönüyordu. Anadolu toprakları sabırlı ve akıllıca hareket edenin ayakta kalabileceği kaygan bir zemine dönüşmüştü. İki komutan da acele karar veren taraf olmak istemiyordu. Bütün bunlar yaşanırken Fatimi Devleti'nin ileri gelenleri Alparslan'ı Mısır'a davet etti. Ve bu Alparslan ile Roman Diyojen arasındaki kırılgan dengenin değişmesine yol açtı. Alparslan, Fatimi Devleti'ni ele geçirerek ikiye bölünmüş haldeki İslam dünyasını birleştirmek istiyordu. Gelen daveti bir fetih harekatına dönüştürerek bu hayalini gerçekleştirme niyetindeydi. Onun asıl hedefi İslam dünyasının birliğini sağlamaktı ve Roman Diyojen meselesini bir süreliğine rafa kaldırıp tamamen Mısır seferine yoğunlaştı. Horasan'dan süratle Mısır'a doğru harekete geçen Sultan Alparslan, Bizans'ı tamamıyla görmezden gelemezdi. Anadolu'daki kayıplarını telafi etmek için yolunun üzerindeki Bizans kalelerini kısa sürede zapt ederek Mısır seferine devam etti. Selçukluların en temel özellikleri hızlı hareket etmeleriydi. Bizans ordusuna kıyasla çok daha yetersiz görünen zırh giymelerinin nedeni de buydu. Bizans askerinin bir Türk askerine yetişebilmesi mümkün değildi. Toprakları saldırıya uğrasa da Diyojen bu durumdan pek rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Çünkü beklediği fırsat ayağına gelmişti. Alparslan'ın Bizans'la arası bu kadar gerginken Anadolu'dan uzaklaşmasının mantıklı bir açıklaması yok. Tamamen duygusal yönden alınmış bir karar. Ve bu Anadolu'nun altın tepside Diyojen'e sunulması anlamına geliyor. Alparslan kararlı bir şekilde Mısır'a doğru ilerlerken İmparator ona bir elçi gönderdi. Sultan Alparslan'dan ele geçirdiği yerleri teslim etmesini ve kendisine armağanlar göndermesini istiyordu. Eğer istekleri gerçekleşmezse büyük bir orduyla harekete geçecekti. Sultan Alparslan Anadolu'dan uzaklaşarak hamle üstünlüğünü düşmanına kaptırmış gibi görünüyordu. Diyojen onu köşeye sıkıştırdığından ve kesin bir zafer kazanacağından emindi. Alparslan için risk göründüğünden çok daha büyüktü. Roman Diyojen sadece Anadolu'da hakimiyet kurmak istemiyordu.
onun asıl hedefi başkent Re'ye girip Büyük Selçuklu Devleti'ni tarih sahnesinden tamamıyla silmekti. Alparslan'ın içi içini yiyordu. Yanlış bir karar verirse, İslam birliğini sağlama hayalleri ömrü boyunca asla unutamayacağı bir pişmanlık olarak peşini bırakmayabilirdi. Alparslan müthiş bir ikilemin içine düşmüştü. Barış şartlarını bildiren Roman Diyojen, Alparslan'ın vereceği cevapla ilgilenmiyordu. Anadolu'daki Selçuklu varlığına mutlak bir şekilde son vermeyi kafasına koyan Bizans İmparatoru, ayağına gelen fırsatı kaçıramazdı. İstanbul'dan harekete geçecek olan Roman Diyojen'in ordusu yaklaşık 200.000 kişiydi. Ancak hiçbir savaş sadece sayılarla kazanılmamıştı. Ve tecrübeli komutan da bunu çok iyi biliyordu. Bir savaşı kazanmak istiyorsanız birçok değişkeni başarılı bir şekilde yönetmek zorundasınız. Askerleri motive etmek de bunlardan biri. Diyojen gibi başarılı bir komutanın bunu atlaması imkansız. Ordu birçok milletten oluşsa da askerlerin hemen hemen hepsi Hristiyandı. Diyojen de bunu avantaja çevirecek kadar zeki bir komutandı. İmparator, seferden hemen önce Ayasofya Kilisesi'nde bir ayin düzenledi. Ayinde dua eden Diyojen, Müslümanları yenemezlerse Hristiyan dünyanın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını askerlerinin zihnine kazımalıydı. Diyojen bir konuşma yaptı ve askerlerinin nasıl bir sorumluluk altında olduklarını hissetmelerini sağladı. Tabii bu konuşmayı Ayasofya'da yapması askerleri üzerinde daha büyük bir etki bırakmıştı. Roman Diyojen'in çözmesi gereken bir sorunu daha vardı. Tahta çıkmasını istemeyen komutanlar. Diyojen aynı anda hem ordu içindeki rakipleriyle hem de Alparslan'la uğraşamazdı. Bu yüzden güvenmediği komutanları orduya dahil etmeyerek gücünü kanıtladı ve ihanete uğrama riskini azaltmış oldu. Diyojen artık Sultan Alparslan'la karşılaşacağı gün için hazırdı ve dev ordusuyla birlikte Selçuklu topraklarına doğru ilerlemeye başladı. Diyojen'in Erzurum'a ilerlediğini haber alan Sultan Alparslan karar vermeliydi. Ya Mısır'dan vazgeçecekti ya da Anadolu'dan. Savaşın seyrini istediği gibi belirleyen taraf artık Diyojen'di. Büyük komutanlar hamle üstünlüğünü her zaman ellerinde tutmak isterler. Alparslan da bu üstünlüğü Diyojen'e kaptırmaya asla izin veremezdi. Çünkü bu kesin bir mağlubiyet anlamına gelirdi. Alparslan oldukça riskli bir planı devreye soktu. Sultan ordusunun bir kısmını Mısır'ın fethine gönderdi. Kendisi ise yalnızca 4.000 askeriyle birlikte Bizans ordusuna doğru hızla yola çıktı. Tabii ki kafasında 4.000 kişiyle koca Bizans ordusunun karşısına çıkmak gibi bir plan yoktu. Anadolu'daki Akıncı beylerine haber gönderip Diyojen'e karşı vereceği savaşta yanında yer almalarını istedi. Yine de bu çok riskli bir plandı. Eğer kurmayları Alparslan'ı tanımıyor olsalar delirdiğini bile düşünebilirlerdi. Ancak büyük zaferler böyle kazanılır. Maalesef büyük yenilgiler de böyle alınır. Alparslan'ın az bir kuvvetle yola çıktığını öğrenen Diyojen biraz daha rahatlamıştı. Ordusunda hala güvenmediği
Ama mecburen yanında götürdüğü komutanlar vardı ve artık onlardan da kurtulabilirdi. İmparator, bu komutanları seferde yorulmuş oldukları gerekçesiyle ordularıyla birlikte hemen terhis etti. Buna rağmen Diyojen'in ordusunda yer alan piyadelerin sayısı neredeyse 100 bindi. Sultan Alparslan'ın ise bu kalabalıkta bir ordu toplama ihtimali yoktu. Diyojen, ordusunun kontrolünü artık tamamen eline geçirmişti ve doğuya doğru ilerlemeyi sürdürüyordu. Selçuklu akıncıları ise fazla direnç gösteremeden topraklarını terk ediyorlardı. Diyojen attığı her adımda Alparslan'a çok net bir mesaj veriyordu. Bu savaşın sonunda Anadolu'da Selçuklular namına hiçbir şey bırakmayacaktı. Diyojen'in önünden kaçan halk sultanın huzuruna çıkarak ondan yardım istedi. Sultan Alparslan halkının yardımına yetişememişti. Ancak yetişse bile Diyojen'in karşısına çıkaracak ordusu yoktu. Diyojen durdurulamıyordu. Alparslan'ın ise eli kolu bağlanmıştı. İşler Alparslan için kötü gitmeye devam ediyordu. Diyojen, Malazgirt üzerine yürüyerek şehri ele geçirdi. Kaledeki Selçuklu kıtalarının bir kısmı kaçmayı başarırken bir kısmı da esir edildi. Sultanın bu toprak kayıplarıyla uğraşacak vakti hiç yoktu. Eğer Diyojen'i mağlup edebilirse kayıpları hızlıca telafi edebileceğinin farkındaydı. Bu yüzden acilen Diyojen üzerine yürüyebileceği bir ordu toparlama telaşındaydı. Alparslan'ın Anadolu'da bulunan Akıncı beylerine gönderdiği habercilerden sonunda iyi haberler gelmeye başlamıştı. Akıncılar sultanlarının yanında savaşacaktı. Alparslan'ın ordusu bu katılımlarla 50.000'e ulaştı. Selçuklu ordusu için artık Malazgirt'e doğru hareket etme zamanı gelmişti. Bizans ordusu Selçuklu ordusuna göre hala çok kalabalıktı. Alparslan'ın bu savaşı kazanabilmek için Diyojen'in asla tahmin edemeyeceği bir plan yapması gerekiyordu. Alparslan, Malazgirt'teki Diyojen'in kuvvetlerine iyice yaklaşmıştı. Sultan, büyük hesaplaşmadan önce Bizans ordusunun gücünü kırmalıydı ve bunu da nasıl yapacağını iyi biliyordu. Türklerin savaşlarında yıldırma ve yıpratma taktiği çok önemli yer tutar. Sürpriz hücumlar, baskınlar, kuşatma ve imha. Selçuklu ordusunun hızına yetişebilmek ve planlı bir karşılık vermek neredeyse imkansız. Alparslan'ın akıncıları, Malazgirt çevresindeki Bizans öncü birliklerini püskürtme görevini başarıyla yerine getiriyorlardı. Hafif giysileri sayesinde oldukça hareketli olan Türk askerleri, Bizans ordusunu şaşkına çevirmişti. Öncü birliklerden gelen bozgun haberleriyle Selçuklu kuvvetlerinin yakınlarda olduğunu öğrenen Roman Diyojen, daha fazla bilgi toplamak için üst üste birlikler göndermeye devam etti. Ancak gönderdiği askerlerden
yenilgi haberleri dışında işine yarayacak bir bilgi almayı başaramadı. Alparslan, Diyojen'in etrafında adeta bir gölge gibi hareket ediyordu. Aslında bunlar Diyojen için çok büyük kayıplar değildi. Ama her taraftan hayalet gibi ortaya çıkan Türk askerleri ve üst üste kaybedilen çarpışmalar Bizans ordusunda tedirginliğe sebep oldu. Roman Diyojen, askerleri arasında hızla yayılan tedirginliği gidermek ve Türk tarafına korku salmak için elindeki bütün esirlerin öldürülmesini emretti. Diyojen'in cevabı gecikmemişti. Zaman herkesin aleyhine işliyordu. İki komutanın da bir an önce kozlarını paylaşmaktan başka şansı kalmamıştı. Selçuklu Sultanı Malazgirt Ovası'nda karargahını kurdurdu. Bu, Alparslan'la İmparator Diyojen'in ilk ve son kez yüz yüze karşılaşacakları savaşın gelip çattığı anlamına geliyordu. Malazgirt, Anadolu ve Orta Asya'nın kesişim noktasıydı. Eğer ticaret yapacaksanız Malazgirt'ten geçerdiniz. Birine saldıracaksanız Malazgirt'ten geçerdiniz. Ya da bir saldırıyı savunacaksanız yine Malazgirt'i kontrol etmek zorundaydınız. Yani Anadolu'daki düğümü çözecek olan savaşın Malazgirt'te olması hiç de şaşırtıcı değil. Bütün olasılıkların artık önemini kaybedeceği gün gelip çatmıştı. Bizans kuvvetleri 25 Ağustos günü sabahı ordugahı terk ederek Alparslan'ın karşısına çıktı. Bizans ordusunun bütün heybetiyle karşısında olmasına rağmen Alparslan'ın sessiz bekleyişi sürüyordu. Diyojen de Selçuklu Sultanı'nın bir manevra yapmadığını görünce saldırıya geçmedi ve pozisyonunu korudu. Ovada büyük bir sessizlik vardı ve bunu ilk kimin bozacağını tahmin etmek çok güçtü. Birazdan büyük bir savaşa girebilir, hatta ölebilirsiniz bile. Bunu bilerek saatlerce karşınızdaki düşmanınıza bakıyorsunuz. İki taraf askerleri o kadar gerilmişlerdi ki uzun bekleyiş yerine hemen savaşmayı tercih ederlerdi. Zaman ilerliyordu ve neredeyse hava kararacaktı. Diyojen, Alparslan'ın savaşmaktan korktuğunu düşünerek geri çekilme emri verdi. Ancak imparator, sultanın hisleri hakkında yanlış tahminde bulunmuştu. Alparslan, geri çekilen Bizans ordusunu görünce hemen hücuma geçti. Türk süvarileri her taraftan Bizans ordusuna hücum ederek onları ok yağmuruna tuttu. Selçuklular bütün gece süratle saldırıp geri çekilerek Bizans ordusunun dinlenmesine fırsat vermediler. Diyojen daha fazla kayıp vermeden ordusunun kontrolünü sağlamaya çalışıyordu. Alparslan'ın ise peşlerini bırakma gibi bir niyeti yoktu. Hırpalanmış da olsalar, sonunda Diyojen'in önderliğinde Türkleri durdurmayı başardılar. Saldırılar Bizans'ı manen çökertmenin dışında başka bir amacı da hizmet ediyordu. Karanlıktan faydalanan Türk süvarileri Bizans ordusundaki uzlar ve peşineklerle temas kurmuştu. Bu temasın sonuçları gün ışığında ortaya çıkacaktı. Diyojen, emrindeki Müslüman olmayan Türk birliklerinin Selçuklu ordusuna geçtiğini öğrenince
öfkesinden adeta deliye dönmüştü. Bu durum şüphesiz Alparslan'ın bir taktik başarısıydı. Selçuklu Sultanı moral üstünlüğünü tamamen ele geçirmişti. Diyojen artık savaşın seyrini tek başına belirleyen taraf değildi. Askerlerin toparlanmasını istiyorsanız bir komutan olarak önce siz ayağa kalkmalısınız. Zindandan çıkıp imparator olan birinden bahsediyoruz. Elbette bu durumda da ümidini kaybetmeyecekti. Diyojen papazları yanına çağırdı ve onlara askerlere telkinlerde bulunmalarını söyledi. Ordusuna tüm Hristiyan alemi için savaştıkları bir kez daha hatırlatılmalıydı. İnandıkları din için gözlerini kırpmadan canlarını verebilecek iki komutanın mücadelesi yaşanıyordu. Ve her iki tarafta savaşın kaderinin çizileceği son güne kadar bu değerler etrafında hareket etmişti. Alparslan'ın 26 Ağustos gününe dek kati bir saldırı yapmamasının sebebi de işte bu değerler içinde gizliydi. O, askerlerinin maneviyatını en üst düzeye çekebileceği bir plan yapmıştı. Alparslan, Diyojen'in ordusuna karşı saldırı emrini 26 Ağustos'ta vermek istiyordu. Yani Müslümanlar için çok önemli olan Cuma günü. Bu muhteşem bir ayrıntıydı. Ve Selçuklu Sultanı en zor anında bile bu ayrıntıyı gözden kaçırmamıştı. Alparslan, savaşa hazır haldeki ordusunun karşısına zırhından sıyrılmış vaziyette beyaz giysiler içinde çıktı. Kefeni andıran kıyafetiyle 50.000 askerine cuma namazını kıldırdı. Namaz bittiğinde ordusuna belki de son kez seslenecekti. Evet, Bizans ordusu kalabalıktı ama bu şekilde beklemenin de bir getirisi yoktu. Bu yüzden askerlerine kanlarının son damlasına kadar savaşmaları emrini verdi. Sultanın artık kendi hazırlığını yapma zamanıydı. İlk olarak atının kuyruğunu bağladı ve önemli bir Türk savaş geleneğini yerine getirdi. Türk askeri savaşta ayakta kalmak istiyorsa atına ne için orada olduğunu hissettirmeliydi. Kuyruğunun bağlanması da düşmanla burun buruna gelecek atların bu durumu anlamalarını sağlıyordu. Alparslan son olarak eline topuzunu alıp atına bindi. Alparslan'ın en çok sevdiği silah diğer tüm Selçuklularda olduğu gibi ok ve yaydı. Ancak o tercih ettiği silahlarla askerlerine şu mesajı veriyordu: sizinle birlikte en ön safta savaşacağım. Savaş alanına girdiğinizde korkaklık ve tereddüt yenilgiden ve yok olmaktan başka bir şey getirmez. Cesaretiniz ve kararlılığınızsa sizi zafere götürür. Anadolu'nun kapısını Türklere açmak isteyen Sultan Alparslan da işte bu kararlılıkla düşmanını bekliyordu. Selçuklu ordusu savaşa hazırdı. Asıl soru Bizans ordusunun toparlanıp yeniden meydana çıkıp çıkamayacağıydı. Diyojen'in çabası işe yaramış, Bizans askerlerinin motivasyonu tekrar sağlanmıştı. İmparatorun ordusu yeniden Alparslan'ın karşısındaydı ve birbirinden çok farklı bu iki ordu aynı amaç için şiddetli bir çarpışmanın içine girmek üzereydi. Kartalların savaşı her ne olursa olsun artık bugün bitecekti.
Sultan Alparslan kendi kuvvetlerinin 3 katı büyüklüğündeki bir ordunun karşısına geçtiğinde acaba ne düşünüyordu? Diyojen, Türk tehdidini ortadan kaldırabilecek miydi? Kısa bir süre sonra bu soruların cevabı ortaya çıkacaktı. Savaş borazanları çalmaya başladı. Diyojen'in önderliğindeki merkez kuvvetleri Selçuklu ordusuna doğru ilerlemeye başladı. Alparslan da süvarileriyle birlikte harekete geçti. Ancak Alparslan bir anda ordusuna geri çekilme emrini verdi. Selçukluların geri çekildiğini gören Diyojen, Sultan Alparslan'ın sonunun geldiğinden emindi. Savaş tamamen Diyojen'in kovaladığı, Alparslan'ın kaçtığı bir şekle bürünmüştü. Bizans ordusu yaklaşık 4 kilometre boyunca Selçuklu ordusunu bu şekilde takip etti. Ancak 4 kilometrenin sonunda Roman Diyojen hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Alparslan'ın hücumu tamamen düzmeceydi ve düşman karşı saldırıya geçtiğinde taktiksel olarak geri dönmüştü. Diyojen yemi yutmuştu. Bizans ordusu Alparslan'ın daha önceden belirlediği hattın gerisine ulaştığında pusudaki Selçuklu süvarileri iki koldan saldırdı. Sultanın idaresindeki merkez hattı da geri çekilmeyi durdurup tekrar hücuma geçti. Bu Türklerin yüzyıllardır kullandığı hilal taktiğiydi. Hızlı birlikler önce hücum eder, sonra da belli bir mesafe geri çekilir. Böylece kovalayan düşman askerleri hem yorulur hem de kuşatılmış olur. Diyojen 3 taraftan Türk birlikleriyle kuşatılmıştı. Bizans ordusunun sayısı artık hiçbir şey ifade etmiyordu. Kalabalık bir yığın haline gelen Bizanslıları etkisiz hale getirmek için nişan almaya bile gerek kalmamıştı. Roman Diyojen tam anlamıyla köşeye sıkışmıştı ve her zaman korktuğu şey bir kez daha başına gelmişti. Ordusunda kalan son Türk birliklerinin Alparslan'ın tarafına geçmesiyle sol kanadı tamamen dağıldı. Diyojen'in kaybetmesi an meselesiydi. Düşünsenize, zafer kazandığınızdan o kadar eminken kendinizi adeta cehennemin ortasında buluyorsunuz. Bu Bizanslı askerler için o kadar büyük bir şok etkisi yarattı ki ordu adeta dağılmanın eşiğine geldi. Ancak Diyojen yaşanılabilecek kırılmalarla mücadele edebilecek kadar tecrübeliydi. İmparator bizzat göğüs göğüse mücadele ederken bir yandan da askerlerin dağılmasını engellemeye çalışıyordu. Malazgirt'te savaş tüm şiddetiyle sürerken hava koşulları da savaşın kaderini oldukça etkiliyordu. Hava sıcaklığı aşırı derecede artmıştı ve bu durum iki komutanın işini daha da zorlaştırıyordu. Bu da yetmezmiş gibi muharebenin meydana getirdiği toz ve duman bütün ovayı kapladı. Hava şartları zayıflarla güçlüleri birbirinden ayırıyordu. Bu savaşı ancak ayakta kalabilenler kazanacaktı.
Öğleden sonra esmeye başlayan rüzgar Selçuklu askerlerini çok zor durumda bırakmıştı. Görüş alanları tamamen kaybolmuştu ve en büyük avantajları olan hızlı manevra yeteneklerini kaybetmişlerdi. Diyojen, rüzgarın yardımıyla kaostan tamamen kurtulmayı başardı. İmparator için artık karşılık verme zamanıydı. Bizans kuvvetleri tekrar düzenli bir halde saldırıya geçti. Savaşın kaderi dakikalar içinde değişmişti. Ancak bir süre sonra rüzgar yeniden yön değiştirdi ve Selçuklu ordusunun önü tamamen açıldı. Anlayacağınız iki tarafta düşmanına karşı bir üstünlük kurmayı başaramamıştı. Ne Bizans ordusu Türk ordusunu kavrayıp çatışmaya sokabiliyor, ne de Türk ordusu Bizans ordusuna karşı tam bir hakimiyet sağlayabiliyordu. Muharebe uzun süre bu vaziyette devam etti. İmparator Diyojen bir netice alınamadığını ve ordunun çok hırpalandığını düşünerek geri çekilme emri verdi. Savaş ertesi gün kaldığı yerden devam edecekti. Geri çekilme çok sistematik bir eylemdir ve herkes ne yapması gerektiğini bilir. Ama toplama bir orduda böyle bir emri planlı bir şekilde uygulamak oldukça zordur. Diyojen'in emri yanlış anlaşıldı ve yorgun orduda kaçma havası estirdi. Bir arada tutmak için mücadele ettiği ordusu kendi emriyle dağılmıştı. İmparatorun kaybetmesini fırsat kollayan bazı komutanlar onun öldüğü haberini yayarak daha da gerilere çekildi. Orduda tam bir başıbozukluk meydana geldi. Büyük bir komutan, savaş alanının her metrekaresine hakim olmak zorundadır. Düşmanının dağılmasını fırsat bilen Alparslan hücum ederek onları daha da geri püskürtmeye başladı. Ancak savaş meydanında Bizans adına bütün gücüyle savaşan İmparator Roman Diyojen ve yanındaki Varek muhafızları vardı. Bizans ordusunda Varek muhafızları adında işi sadece imparatoru korumak olan bir birlik vardı. Ve bu birlikteki askerler genelde Vikinglerden oluşuyordu. Uzun balta kullanan Vikinglerin nasıl savaşçılar olduklarını bilirsiniz. Onlar ölmeden savaş bitmezdi. Ancak gün boyu çarpışan imparator elinden yaralandı. Ve kendisi bu haldeyken aynı zamanda etrafındaki askerlerin teker teker öldüğüne şahit oldu. İmparator yolun sonuna geldiğini anlamıştı. Kaçarak canını kurtarmaya çalıştı. Havanın da kararmasıyla izini kaybettirebileceğini düşünüyordu. Fakat umduğu gibi olmadı. Az sayıda askerle kale savunmasında başarılı olabilirsiniz. Ama Sultan Alparslan kendisinin 3 katı büyüklüğündeki bir orduyu meydan savaşında yenmeyi başardı. Bu kimsenin hayal bile edemeyeceği bir zafer. Diyojen Alparslan'ın huzuruna getirildiğinde tarih ilk defa bir Bizans imparatorunun esir alınışına şahit oluyordu. Roman Diyojen savaşı kaybetse de büyük bir komutandı ve Sultan Alparslan ona saygın bir misafir gibi hürmet gösterdi. Hatta savaşın sonunda Diyojen'i serbest bıraktı. Alparslan tarafından azat edilen imparator aynı merhameti
İstanbul'da görmeyecekti. 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan'ın aldığı cesur kararlar, Anadolu topraklarını gelecek yüzyıllarda kimin yöneteceğini belirlemişti. Yeni gün Selçuklu Sultanı Alparslan'ın üzerine doğmuştu. Çünkü artık Anadolu'da onu durduracak bir güç yoktu.